Merhaba, ben Doktor Serkan Aygın. Biliyorsunuz dermatoloğum ve saç ekimi ve saç tedavileri üzerine faaliyette bulunan bir hekimim. Şu dönemde tabii biz bu tür estetik uygulamaları yapmıyoruz, bırakmış durumdayız ve şu anda küresel bir problem, bir krizle mücadele ediyoruz. Biz de hem hekim olarak, sağlık çalışanları olarak hem büyük bir aile olarak hem de bütün hastalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız için elimizden geldiği kadar en doğru bilgileri alarak sizlere de bu doğru bilgileri vermede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve zaman zaman ulaştığımız bilgileri sizlere aktarmak için de bu tür çekimler, konuşmalar yapabiliriz. Çin'de Kasım ayı gibi ilk vakalar dünyaya bildirilmeye başlandı. Bu yeni tip koronavirüsle alakalı olarak. Mart'ın başlangıcına kadar Çin'de çok yüksek bir hasta sayısına ulaşıldı. Her gün hasta sayısı giderek arttı ve bu önce bu ülkede sonra da dünyada yavaş yavaş bir panik oluşumuna neden oldu. Dikkat ederseniz Mart'ın başlangıcıyla beraber yaklaşık 25-26 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Çin'deki hasta sayısında yeni tespit edilen hasta sayısında büyük bir azalma oldu. Şimdi burada en önemli nokta tabii onların 3-4 aylık bir deneyimleri var. Bu deneyimler bizim için çok önemli şekilde ışık tutacak nitelikte ve biz bu deneyimlerden yararlanıyoruz şu anda. Birincisi sosyal mesafenin, izolasyon değil ama sosyal distance, bir mesafe oluşturmanın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. İlk olarak Çin'de bu hayata geçirilmeye başlandı ve bu çok işe yaradı arkadaşlar. Sosyal distance'ın oluşturulması çok işe yaradı. İkinci olarak da kısa bir süre içinde Çin'de şüpheli her vakaya diagnostik yani tanısal COVID testleri yapılmaya başlandı. Bu mesela Güney Kore'de çok daha etkili şekilde yapıldı ama Çin'de vaka sayısının çok yüksek olduğu bir ülke olarak yaygın bir şekilde bunu topluma ulaştırmaya başladı. Bunlar antijen testleri arkadaşlar. Yani şu anda biz bu erken tanı testleriyle kanımızda antijenleri tespit edebiliyoruz. Antikorları tespit edebildiğimiz testler Haziran-Temmuz ayı gibi gelecek ve o zaman antikorları tespit etmeye başlayacağız. Şu anda biz sadece antijenleri, bu hızlı rapid test dediğimiz bu diagnostik testlerle antijenleri tespit ediyoruz ve şu anda elimizdeki en sensitivitesi yüksek olan testlerde PCR testleri. Çin'de bu PCR testleri, Güney Kore'de çok daha etkindi ama Çin'de bu PCR testlerinin şüpheli her vakaya yapılmasıyla beraber tanılar daha hızlı şekilde kondu ve hastaların hastalık derecesine, semptom derecesine bakılmaksızın bütün hastalar Çin'de mevcut olan ve hızla yapılmış olan hastanelere yatırıldı. Hastalar çok hızlı bir şekilde tanı konmuş, bu PCR testiyle tanı konmuş bütün hastalar çok hızlı şekilde evlerinden alınarak hastaneye yatırıldı ve hastanede bir tedavi protokolleri yapılmaya başlandı. Bu hem var olan hastaların daha hızlı şekilde iyiye gitmesini sağladı hem sonuçta bu sosyal mesafe oluşumu bilincini daha da arttırdı. Aynı zamanda da test yapılması da günden güne yaygınlaştı. Yani her şüphelenen insana daha hızlı tanı konmaya ve bunlar hastanelerde izole edilmeye ve tedavi altına alınmaya başlandı. Bu Çin'in şu anki başarısındaki temel noktalardır ve biz ülkemizde ve Avrupa'da, çünkü Avrupa ve ülkemiz çok eş zamanlı bir seyir izliyor. Biz de şu anda bu tecrübeden yararlanarak kendi tedavi takibimizi ve kendi süreç takibimizi oluşturmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Biz de Nisan'ın sonuna kadar görünen o ki vakalarda hızlı bir artış devam edecek. Vakalarda Nisan'ın sonu, Mayıs'ın birinci, ikinci haftası da olabilir bu. Vakalarda hızlı bir artış olacak. Mayıs'ın birinci, ikinci haftasından sonra ise artık yavaş yavaş
yeni vaka eklenmesi sayılarında hızlı bir düşme ve yavaş yavaş salgının, bu pandeminin normalleşmesi aşamasına geçeceğiz. Şimdi bir kere sosyal mesafeyi korumak, kendimizi diğer insanlardan uzak, olabildiğince uzak tutmanın ne kadar önemli olduğunu herkes anladı. Bunu herkes anladı. Yavaş yavaş Sağlık Bakanlığı'nın da politikalarının ayarlanmasıyla beraber çok daha fazla insana diagnostik hızlı COVID PCR testi yapılmaya başlanacak ve çok daha hızlı şekilde tanılar konulup bunlar olabildiğince hastanelerde, çok hafif vakalarda, belki evlerinde tedavi protokollerine başlayacaklar. Fakat şunu hemen söylememiz lazım. Şu ana kadar Çin'de ve Avrupa'da her hızlı diagnostik COVID PCR testi %100 doğru değil arkadaşlar. %10 ila 30 seviyesinde ilk yapılan testlerde yanlış negatiflik de saptandı. Yani hastanın bir takım semptomları var fakat test %10 ila 30 oranında o ilk yapılan testlerde yanlış negatiflik, hani hastada aslında hastalık var fakat testte bu ortaya çıkmadı. Şimdi yeni kuşak, yeni sekans PCR testlerinin ortaya çıkmasıyla beraber bu testin de duyarlılığı, sensitivitesi artacak ve bu %100'lere götürülecek ve böylece PCR testiyle daha kolay bir şekilde net tanıyı sağlayacağız. Hastanın semptomları var. Yavaş yavaş PCR testlerinin yaygınlaşması ve testin duyarlılığının, yeni jenerasyon testlerin duyarlılığının artmasıyla hastalara çok daha hızlı ve net tanı konacak ve hastalar tedavi protokollerine başlayacaklar ve bu hastalıkla mücadelede bizim için çok önemli bir nokta olacak. Şimdi hastalığın semptomlarında ateş en önemli nokta. Ateş hala en önemli nokta gibi görünüyor. Kulaktan bir ateşin 38,2, ağızdan bir ateşin 38 olması çok önemli. Kırgınlık, eklem ağrıları, bunlar çok önemli. Bazı hastalarda ishal oluyor, bazı hastalarda ishal olmuyor. Fakat özellikle ateş ve kırgınlık çok önemli. Bunlar öksürükten bile önce gelebiliyorlar. Hastalıkta bir öksürük bulgusu dahi olmayabiliyor. Bu ateş yüksek çıktı diyelim ve siz parasetamolle, bakın ibuprofen gibi sonu fen ile biten ilaçlardan bahsetmiyorum. Bunlardan olabildiğince uzak durmamız lazım. Parasetamolle yüksek ateşimizi düşürmeye çalıştık. Fakat bu cevap vermiyor. Normal basit bir influenza, grip virüsünde parasetamol ateşi düşürmede çok etkilidir. Fakat yeni tip koronavirüs, COVID-19 hastalığında parasetamol ateşi düşürmeye yeterli olmuyor. Bu çok önemli bir kriter. Böyle bir durumda hemen kendi şüphemizi oluşturup bir sağlık kuruluşuna başvurmak durumundayız ve işte dediğim gibi bu yeni nesil oluşturacak PCR testlerinin üzerine semptomlarımız, bu tanısal PCR testimiz artı bunun üzerine çok çok önemli olan kompüterize tomografi, yani akciğer tomografilerin çekilmesiyle beraber tanılar konmaya başlayacak ve hemen arkasından da tedavi protokolleri oluşturulmaya başlanacak. Biz sosyal mesafemizi koruyarak neler kazanabiliriz? Birincisi arkadaşlar, bu virüs çok yaygın bir şekilde bulaşacak. %70, %80'lerden bahsediliyor. Yani insanların virüsü olarak enfekte olmalarından bahsediliyor. Birincisi kendimizi olabildiğince koruyarak hastalığa yakalanmayan grubun içinde kalma şansımız var. İkincisi, bu çok net olmamakla beraber zaman içinde virüsün virülans dediğimiz hastalık yapabilme gücünün azalma ihtimali var. Buna vurgu yapan yayınlar var. Yani zaman kazandıkça ve biz hastalığı almakta gecikme sağlayabildiğimiz müddetçe virüsün etkisini kaybedebilme, bize daha az hasar verme ihtimali var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Üçüncüsü, tabii ki bir yandan doktorlarımız, hekimlerimiz, arkadaşlarımız da bunlar direkt birinci safhada mücadele ettikleri için enfekte oluyorlar. Onlardan da iş kaybı oluyor ve hastanelere maksimum yardım etme şansımız var. Ne kadar geç hastaneye başvurursak.
Dördüncüsü de zaman içerisinde vakalarla beraber doktorlarımızın, arkadaşlarımızın tecrübesi, tedavi protokollerindeki tecrübeleri artıyor. Ve biz bu hastalığı ne kadar geç yakalanırsak alacağımız tedavi o kadar netleşiyor ve şekilleniyor arkadaşlar. Bu yüzden bu 4 nokta nedeniyle olabildiğince sosyal izolasyon artı yan bir takım tedbirlerle kendimizi korumaya çalışmamız gerekiyor. Bu yan tedbirler neler? Yani biz evde oturan veya mesleğinden dolayı toplumsal hayatın tamamen felç olmaması için evden çıkması gereken arkadaşlarımız var. Mesai yapması gereken arkadaşlarımız var. Bu sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkeler için de geçerli. Bu arkadaşlarımızla beraber biz evde oturan kişiler olarak neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bir tanesi bir kez eldivenlerimizin, plastik eldivenlerimizin zannettiğimiz kadar üstünlükleri yok arkadaşlar. Plastik eldivenleri eğer enfekte bir alana almışsak ve bunu kullanmaya devam ediyorsak, plastik eldiven üzerinden virüsün sıyrılma, temizlenme olasılığı çıplak elimizden daha zor. O yüzden biz tabii ki dokunmamız gereken yerlere sosyal ortamlarda plastik eldivenle dokunacağız. Fakat bundan çok hızlı bir şekilde kurtulmamız lazım. Bir eldivenle oradan oraya, oradan oraya, aynı eldivenle değişik yerlere temas edemeyiz. Çünkü eldivenin üzerindeki virüs sayısı giderek artıyor ve bu eldiveni siz yıkayarak vesaire üzerindeki mikrobu yok etme şansınız çıplak elden çok daha az teknik olarak. O yüzden de eldiveni kullanmamız gereken yerde kullanacağız. Bir markette vesaire. Ondan çok hızlı kullanacağız ve elimizi tam bize öğretildiği şekilde sabunlu suyla sık sık ve etkili bir şekilde yıkayacağız. İkincisi, kapımıza gelen her şeyi hemen içeriye almayacağız arkadaşlar. Bunları balkonda uzunca bir süre, bu bir güne kadar daha uzayabilir, alarak kendimizi daha garanti altına alabiliriz. Üçüncüsü, eve dışarıdan geldiğimizde bir şekilde dışarıya çıkmamız gerekiyorsa dışarıya geldiğimizde 1'e 10 seyreltilmiş bir çamaşır suyu bizim için virüsü öldürmede, içeriye virüsü az sokmamızda, vücudumuzdaki eşyalardan ve ayakkabılarımızdan bahsediyorum. Eve girişte bir steril dezenfeksiyon zonu oluşturmamız da çok önemli. Bunlar dışında neler yapmalıyız? Bunlar dışında tabii bir takım risk faktörleri var. Astım hastaları önemli bir risk faktörü ve bunların kortizol kullanmaları gerekiyor. Fakat kortizonun sprey şeklinde alınan kortizonun virüsün etkisini çok arttırmadığı üzerine bir görüş var. O yüzden bu tür hastaların inhaler kortizon almalarında çok büyük bir kaygı oluşmaması lazım. Onun dışında kalp hastalıkları ve şeker hastalığı olan kişilerin gerçekten çok dikkatli olması lazım ve sanırım sigara içenlerin de bundan sonra bu işi tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü sigara biliyorsunuz artık kronik bir hastalık olarak kabul ediliyor ve ciddi şekilde hastalığın ağır geçirilmesinde bir etkisi olduğu açık. Yani artık sigara içen arkadaşların sigarayı bırakması ciddi düşünmeleri gereken bir nokta ve bu virüs maalesef pek çok şey hayatımızda değiştirmemize vesile olmak durumunda. Onun dışında neler yapabiliriz? Kendimizi takviye edebiliriz. C vitamini, D vitamini, çinko, selenyum almamıza dikkat edebiliriz. Bunlar hastalıktan önce vücudumuzu biraz kuvvetlendirip bu hastalıkla çok az sayıda virüs aldığımızda mücadele etmemizi, eğer virüsü yeterince sayıda alıp da hastalanır isek de yine bağışıklık sistemimizin mücadelesini artırabilecek ilaçlar. Çok konuşulan hidroksiklorokin, bu antimaleryal ilaç üzerine spekülasyonlar var. Bu bazı yayınlarda kesinlikle etkili olmadığı da söyleniyor. Birçok doktor arkadaşım da bunu düşünüyor. O yüzden gidip sokaklarda plakenil ilaç bulmak için eczanelerde savaşmamıza gerek yok. Çünkü bunun koruyucu olduğuna dair veya çok etkili olduğuna dair o kadar net bir bilgi yok arkadaşlar. Bunun için bir panik yapmamıza gerek yok. Kendimizi koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Hastalanır isek
Sağlık kuruluşuna başvurumuzu yapacağız. Tedavimiz başlanacak ama onun öncesinde biz alıp da evimizde Plaquenil kullanmak için kendimizi strese sokmayacağız. Buna gerek yok. Başka neler yapabiliriz? Çok basit, evimizde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirebilmemiz için. Probiyotik beslenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kefir yeme, turşu yeme, yoğurt almanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kara mürver kullanımının ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ancak ciddi kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla hepimizin çok güvendiği zerdeçal kullanımının virüse iyi gelmediği, hatta virüsün etkisini arttırdığına dair bir takım görüşler var. Bu kullanıma da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle benim aklıma gelen, size ilk vereceğim bilgiler bu noktada. Yine zaman zaman doktor arkadaşlarımızdan ve yurt dışında şu 5-6 aylık süreçte Çin bazlı başta olmak üzere aldığımız bilgileri size aktarma yönünde konuşmalarımız olacak. Amaç sizi sadece bilgilendirmek, yoksa bir panik veya stres ortamına gerek yok. Çünkü strese girdiğimiz müddetçe arkadaşlar, stres hormonlarımız başta kortizol olmak üzere immün sistemimize zarar veriyor. Kendimizi kesinlikle ekstra stresten kurtarmamız gerekiyor. Bunun için kafamızı başka yerlere vermemiz gerekiyor. Pozitif düşünmemiz gerekiyor. Kafamızı dağıtacak şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bağışıklık sistemimize, kendi kendimize stres hormonlarımıza zarar vermemizi minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bu bilgilendirmelere devam edeceğiz. Bizim şu anki gidişatta görebildiğimiz şey şu. Dediğim gibi Nisan'ın sonu, Mayıs'ın ilk haftasına kadar artış hızlı bir şekilde devam edecek. Fakat Mayıs'ın ikinci haftasından sonra bir normalleşme, aynı Çin'in yaşadığına paralel olarak bir normalleşme Türkiye'de ve Avrupa'nın benzeri ülkelerinde bekliyoruz. Sizlere çok sağlıklı, stresten olabildiğince uzak günler diliyorum. Bir süre sonra tekrar görüşeceğiz. Hayat normale dönecek inşallah. Bir süre sonra her şey kaldığı yerden devam edecek. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.